Zindanlardan saraya. Taş duvarların soğukluğu kemiklerime kadar işlemişti. Burada ne kadar zamandır bulunduğumu tam olarak bilmiyordum artık. Günler mi, aylar mı, yoksa yıllar mı geçmişti? Zindan hücrelerinde zaman kavramı yavaş yavaş anlamsızlaşıyordu. Tek bildiğim, her sabah demir kapının ardından gelen o çıt sesiyle uyanmak ve akşam karanlığıyla birlikte tekrar uyuya dalmaktı. Burada olmamın sebebini düşündükçe içimdeki öfke kabarıyor, sonra da çaresizliğin ağırlığı altında eziliyordum. Sarayın entrikalarına kurban gitmek. İşte benim suçum buydu. Kraliçenin gözde danışmanı olmam, bazılarının gözünde fazla güçlü olmama yol açmıştı. Düşmanlarım beni iftiralarla çevreleyerek kralın gözünden düşürmüşlerdi. Sahte belgeler, yalan tanıklar ve karanlık oyunlarla örülmüş bir tuzağa düşmüştüm. Hücremin köşesinde, nemli taş zeminde oturmuş, duvardaki küçük delikten süzülen ince ışık huzmesini izliyordum. O ışık, özgürlüğün son hatırasıydı benim için. Dışarıdaki dünyanın, güneşin, rüzgarın, insanların sesinin tek işaretiydi. Bazen o ışık huzmesindekileri dikkatlice inceler, toz taneciklerinin dans edişini seyreder, kendimi o taneciklerden biri hayal ederdim. Gardiyanlar günde 2 kez gelirdi. Sabahları biraz ekmek ve su, akşamları ise çorba getirirlerdi. Onlarla konuşmaya çalışmıştım ilk günlerde. Belki bir haber alabilir, belki durumumla ilgili bir gelişme öğrenebilirdim. Ancak hepsi sessizliklerini koruyorlardı. Sadece yaşlı gardiyan, kırlaşmış saçları ve kederli bakışlarıyla bazen bana acıma dolu bakışlar atardı. O bakışlarda bir şeyler vardı, sanki bana söylemek istediği bir şeyler vardı ama söyleyemiyordu. Geceleri en zor zamanlardı. Karanlık çöktüğünde, anılarım da benimle birlikte bu dar hücreye dolardı. Saraydaki günleri hatırlardım. Geniş salonlar, görkemli tavanlar, billur avizeler, ipek perdeler. Her şey ne kadar da uzak geliyordu şimdi. Çocukluğumdan beri sarayda büyümüştüm. Babam, kralın en güvenilir muhafızlarından biriydi. Onun sayesinde saray içinde iyi bir eğitim almış, tarih, edebiyat, strateji ve diplomasi öğrenmiştim. Genç yaşta zekam ve yeteneklerimle dikkat çekmiş, kraliyet ailesinin ilgisini kazanmıştım. Kraliçe özellikle beni beğenmiş ve yanında çalışmam için özel olarak seçmişti. O günler ne kadar da mutluydum. Sarayın bahçelerinde yürür, gül ağaçlarının kokusunu içime çekerdim. Kütüphanede saatlerce kitaplar okur, bilgi deryasında yüzerdim. Toplantılarda kraliçenin yanında durur, önemli kararların alındığı anlara tanık olurdum. İnsanlar bana saygıyla bakar, sözlerime değer verirlerdi. Ama her yükselişin bir düşüşü vardır derler ya, işte ben de bunu en acı şekilde öğrendim. Başarılarım arttıkça düşmanlarım da çoğaldı. Sarayın karanlık koridorlarında fısıltılar dolaşmaya başladı. Bazıları beni çok genç buluyordu bu pozisyon için. Bazıları ailemde soyluluk olmadığını söylüyor, sınıfımı aşmaya çalıştığımı iddia ediyordu. Bir diğer grup ise, kraliçenin bana olan güveninin doğal olmadığını, belki de ona büyü yaptığımı ima ediyordu. En büyük düşmanım ise Lordu Cedric'ti. Kralın amcasının oğlu olan Cedric, doğuştan gelen ayrıcalıklarıyla her zaman kendini üstün görmüştü. Benim yükselişim, onun gururuna yediremediği bir darbe olmuştu. Yıllarca beni küçük düşürmeye, kraliçenin gözünden düşürmeye çalışmıştı. Ben de ona karşı her zaman dikkatli olmuş, onun tuzaklarından kaçınmaya çalışmıştım. O kader günü hafızamda sanki dün gibi duruyordu. Soğuk bir kış sabahıydı. Kraliçe beni özel odasına çağırmıştı. Önemli bir belge üzerinde çalışmamı istemişti. Komşu krallıkla yapılacak bir antlaşmayla ilgili gizli bir mektuptu bu. Kraliçe, bu antlaşmanın barışı koruması açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamış, metnin son halini hazırlamam için bana güvendiğini söylemişti. Günlerce o metin üzerinde çalıştım. Her kelimeyi dikkatlice seçtim, her cümleyi dengeli bir şekilde kurdum. Antlaşma her iki taraf için de adil olmalı, barışı garantilemeliydi. Nihayet bitirdiğimde, eserin mükemmel olduğunu düşünmüştüm. Kraliçeye sundum ve o da büyük bir memnuniyetle onayladı. Ancak ertesi gün, saray muhafızları odama baskın yaptı. Eşyalarımı karıştırdılar ve bir sandığın altında, hiç görmediğim bir belge buldular. Bu belge, komşu krallığa gizli bilgiler sızdırdığımı, kanıtlayan, bir mektuptu. Üzerinde benim mührüm vardı ama yemin edebilirim ki o mektubu ben yazmamıştım.
Derhal kralın huzuruna çıkarıldım. Lordu Cedric oradaydı, yüzünde zaferin gülümsemesiyle. Kraliçe şaşkın ve kızgın görünüyordu. Kral ise öfkeliydi. Beni dinlemeye bile tenezzül etmedi. Hainlik yapmakla suçlandım ve derhal zindana atılmam emredildi. Bu bir yanlış anlaşılma, diye bağırmıştım. Ben kraliçeme ve tahtıma sadığım. O belge sahte, biri tarafından tertiplenmiş. Ama kimse dinlemedi. Cedric'in arkasında güçlü müttefikler vardı ve uzun zamandır beni düşürmeyi planlıyorlardı. O gün her şeyim elimden alındı. Saraydaki pozisyonum, itibarım, özgürlüğüm. Hepsi bir anda yok oldu. Muhafızlar beni bu karanlık hücreye attılar ve kapı ardımdan kapandığında, hayatımın bittiğini düşünmüştüm. Ama insan ruhu garip bir şeydir. En derin umutsuzluk anlarında bile, yaşama içgüdüsü devreye girer. İlk haftalar dehşet doluydu. Sürekli ağlıyor, bağırıyor, duvarları yumrukluyordum. Sonra bir süre tamamen sessizleştim. Apati içinde, sadece oturup duvarları seyrediyordum. Ancak bir gece, tuhaf bir şey oldu. Hücreden yukarı bakınca, tavanın küçük bir çatlağında bir yıldız gördüm. Tek bir yıldız, ama o kadar parlaktı ki karanlığın ortasında umut gibi parlıyordu. O yıldızı seyrederken, içimde bir şeyler uyandı. Burada çürüyüp gitmeyeceğim, diye düşündüm. Masumiyetimi kanıtlayacağım ve saraya geri döneceğim. O andan itibaren, hayatta kalmak için savaşmaya başladım. Önce fiziksel gücümü korumaya çalıştım. Dar hücremde küçük egzersizler yaptım. Şınav, mekik, esneme hareketleri. Gardiyanların getirdiği az miktardaki yiyeceği dikkatle tükettim, zayıflamamaya özen gösterdim. Sonra zihinsel olarak kendimi meşgul etmeye başladım. Geçmişte okuduğum kitapları hatırlamaya çalıştım. Kafamda şiirler tekrarladım. Saraydaki günleri, öğrendiğim dersleri, yaşadığım olayları detaylı bir şekilde hatırladım. Bazı günler kafamda satranç oynar, geçmiş partileri analiz ederdim. En önemlisi, komplonun ayrıntılarını düşündüm. Kim yapmış olabilirdi bunu? Cedric şüpheli numara birdi elbette, ama tek başına değildi. Arkasında kim vardı? Sahte belgeyi kim hazırlamıştı? Mührümü kim çalmıştı? Bu sorular üzerinde düşündükçe, yavaş yavaş bir resim oluşmaya başladı zihnimde. Aylar geçti. Belki de bir yıldan fazla. Tam olarak bilmiyordum. Ama bir gün, beklenmedik bir şey oldu. Yaşlı gardiyan, her zamanki gibi yemeğimi getirirken, çevreye bakındı ve hızlıca fısıldadı, sabırlı ol. Durumun araştırılıyor. Şok olmuştum. İlk kez biriyle iletişim kuruyordum. Ne demek istiyorsunuz, diye sordum aynı şekilde fısıldayarak. Sessiz ol, dedi. Fazla konuşamam. Ama bil ki, senin masumiyetine inanan biri var. Kraliçe, o senin masum olabileceğinden şüpheleniyor. Özel olarak seni araştırtıyor. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Umut, işte umut. Ne yapmalıyım, diye sordum. Bekle. Sadece bekle ve hayatta kal. Doğru zaman geldiğinde, sana ihtiyacımız olacak, dedi yaşlı adam ve hızla uzaklaştı. O günden sonra her şey değişti. Artık bir amacım vardı. Kraliçenin bana hala inandığını bilmek, bana inanılmaz bir güç verdi. Her gün daha fazla egzersiz yaptım. Zihinsel olarak daha keskin olmaya çalıştım. Komplonun her detayını hatırladım, düşmanlarımın her hareketini analiz ettim. Gardiyan ara sıra küçük haberler getirmeye devam etti. Sarayda şeyler değişiyormuş. Lordu Cedric gittikçe daha güçlü hale geliyormuş. Kraliçenin nüfuzunu azaltmaya çalışıyormuş. Kral yaşlanıyor ve gittikçe daha az karara katılıyormuş. Cedric neredeyse krallığı ele geçirme noktasına gelmişmiş. Ama kraliçe boş durmuyormuş. Sadık müttefikleriyle gizlice çalışıyor, Cedric'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışıyormuş. Ve benim davamı yeniden açmak için kanıtlar topluyormuş. Bir gece, beklenmedik bir şey daha oldu. Hücrenin kapısı açıldı ve yaşlı gardiyan içeri girdi. Arkasında, başı kapalı, karanlık bir pelerine bürünmüş biri daha vardı. "Ayağa kalk," dedi gardiyan. "Ziyaretçin var." Kişi peçesini kaldırdığında, nefesim kesildi. Kraliçeydi. Bizzat kraliçe, zindanlara kadar inmiş, beni görmek için gelmişti. "Majesteleri," dedim ve diz çökmek istedim. Ama o elini kaldırarak beni durdurdu. "Ayakta kal," dedi. Sesi hüzünlüydü. "Çok az zamanımız var, dinle beni dikkatle." Yanıma geldi ve alçak sesle konuşmaya başladı, "Haklıydın. Cedric'in tuzağıydı bu. Araştırmalarım sonucu, sahte belgeyi hazırlayan katibi buldum.
Cedric ona tehdit ve rüşvetle seni suçlayan mektubu yazdırmış. Ama katip konuşmadan önce zehirlendi. Cedric'in işi olduğundan şüpheleniyorum ama kanıtlayamıyorum. O halde durumum nedir, diye sordum. Karmaşık. Seni buradan çıkaracak resmi bir yolum yok. Cedric artık çok güçlü, saraydaki birçok yargıcı ve konsey üyesini etkiledi. Eğer seni serbest bırakmaya çalışırsam, bu benim için de tehlikeli olabilir. Hatta kral bile artık ona karşı duramıyor. Peki ne yapacağız? Kraliçe derin bir nefes aldı. Seni buradan kaçıracağız. Ama bu resmi olmayan bir yol olacak. Yani resmen bir kaçak olacaksın. Ancak özgürlüğüne kavuştuğunda, Cedric'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak kanıtları bulmana yardım edeceğim. O zaman hem sen temize çıkacaksın, hem de Cedric'i devirebileceğiz. Ne zaman, diye sordum heyecanla. Yarın gece. Gardiyanlar değişim vardiyasında olacak. Yaşlı dostumuz burada sana yardım edecek. Bir geçit var, eski zindanlardan saraya giden gizli bir tünel. Seni oraya götürecek. Sarayda seni bekleyen müttefiklerim olacak. Onlar seni şehir dışına çıkaracaklar. Ama sonra, nereye gideceğim? Kuzey dağlarına. Orada sadık bir dostum var, Lady Elara. O seni saklayacak ve Cedric'e karşı savaşımızda bize yardım edeceksin. Onun malikanesinde güvende olacaksın. Ertesi gece geldiğinde, kalbim neredeyse göğsümden fırlayacaktı. Yaşlı gardiyan vakti geldiğinde hücremi açtı. Çabuk, dedi. Zamanımız çok az. Koridorlarda sessizce ilerledik. Her köşeyi dönmeden önce dikkatlice baktık. Bir ara başka bir muhafızın yaklaştığını duyduğumuzda, karanlık bir girintiye saklandık ve nefesimizi tuttuk. Muhafız geçtikten sonra, tekrar yola koyulduk. En sonunda, zindanın en eski bölümüne ulaştık. Burası yıllar önce terk edilmişti, taş duvarlar çürümüş, zemin çamurla kaplıydı. Gardiyan duvardaki taşlardan birini itti ve gizli bir kapı açıldı. Bu tünel doğrudan sarayın eski mahzenine çıkıyor, dedi. Orada kraliçenin adamları seni bekliyor olacak. Işığı takip et ve asla geri dönme. Teşekkür ederim, dedim samimiyetle. Size çok şey borçluyum. Sadece kraliçeye ve krallığa hizmet ediyorum, dedi yaşlı adam. Şimdi git ve başarılı ol. Hepimiz sana güveniyoruz. Tünele girdim. Karanlık ve rutubetliydi ama özgürlüğe giden yoldu bu. Ellerimle duvarlara tutunarak ilerlemeye başladım. Ayaklarımın altında su sesi vardı, farelerin ciyaklamaları duyuluyordu. Ama umurumda değildi. Yıllar sonra ilk kez, özgür olma yolunda ilerliyordum. Sonunda, uzakta bir ışık gördüm. Ona doğru koştum. Tünelin sonunda, karşımda iki silahlı adam duruyordu. Üzerlerinde kraliçenin simgesi vardı. Sen misin, diye sordu birisi. Evet, benim. Çabuk, gel. Vakit kaybetmemeliyiz. Beni sarayın eski mahzeninden çıkardılar. Gece yarısıydı ve saray neredeyse tamamen sessizdi. Hizmetçi koridorlarından geçtik, mutfakların yanından dolandık, en sonunda arka bahçeye ulaştık. Orada, kapıda bekleyen bir arabaya bindik. Kuzey dağlarına doğru giderken, uzun zamandır unuttuğum duyguları yaşadım. Özgürlüğün tadını, rüzgarın yüzümde esişini, gökyüzünün genişliğini, ağaçların kokusunu, her şey bana bir rüya gibi geliyordu. Lady Elara'nın malikanesi, dağların arasında gizlenmiş güzel bir yerdi. Yaşlı kadın beni sıcak bir şekilde karşıladı. Kraliçe senden bahsetti, dedi. Burada güvendesin. İstediğin kadar kalabilirsin. İlk günler, toparlanmaya çalıştım. Yıllarca zindan hücresinde kalmak, bedenim ve ruhum üzerinde derin izler bırakmıştı. Ama iyi yemekler, temiz hava ve güvenli bir ortamla, yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Elara, bana durumu anlattı. Cedric'in gücü her geçen gün artıyordu. Sarayda artık neredeyse tek söz sahibi oydu. Kralı manipüle ediyor, kraliçenin nüfuzunu gittikçe azaltıyordu. Birçok soylu da ona katılmıştı. Çünkü onun zaferinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorlardı. Ama direniş de var, dedi Elara. Kraliçeye sadık kalanlar, gizlice örgütleniyor. Cedric'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için kanıtlar topluyoruz. Ve senin yardımına ihtiyacımız var. Nasıl yardım edebilirim, diye sordum. Sen, Cedric'in komplolarını en iyi bilen kişilerden birisin. Sarayda nasıl çalıştığını, kimlere güvendiğini, zayıf noktalarının ne olduğunu biliyorsun. Bu bilgiler bizim için çok değerli. Böylece, günlerimi planlar yapmakla geçirmeye başladım.
Elara'nın malikanesine, kraliçeye sadık diğer soylular da geldi. Birlikte stratejiler geliştirdik, Cedric'in planlarını analiz ettik. Aylar geçti. Bu süre içinde, kraliçenin ajanları Cedric'in kirli sırlarını ortaya çıkarmak için çalıştı. Ve yavaş yavaş, parçalar birleşmeye başladı. Cedric'in sadece beni tuzağa düşürmekle kalmadığı, aynı zamanda krallığın hazinesinden para çaldığı ortaya çıktı. Komşu krallıklarla gizli anlaşmalar yaparak, kişisel çıkarları için krallığın topraklarını pazarlık konusu yaptığı anlaşıldı. Hatta kralı yavaş yavaş zehirleyerek, tahta kendisi geçmeyi planladığı keşfedildi. Ama bütün bunları kanıtlamak kolay değildi. Cedric çok dikkatli ve kurnaz bir adamdı. İzlerini iyi saklıyordu. Ancak bir gün, şansımız yaver gitti. Cedric'in en güvendiği adamlarından biri, vicdan azabı çekmeye başladı. Bu adam, genç bir soylu olan Lordu Marcus'tu. Marcus, başlangıçta Cedric'e katılmıştı çünkü onun gücüne hayran kalmıştı. Ama zamanla, Cedric'in gerçek planlarını öğrendikçe, dehşete düşmüştü. Kraliçenin ajanları, Marcus'la gizlice temasa geçti. Onu, doğru olanı yapması için ikna etmeye çalıştılar. Ve en sonunda, Marcus kabul etti. Cedric'e karşı tanıklık etmeyi, elindeki belgeleri kraliçeye vermeyi kabul etti. Bu belgelerde, Cedric'in bütün suçlarının kanıtları vardı. Sahte belgeler, rüşvet kayıtları, gizli yazışmalar. Her şey oradaydı. Kraliçe, artık harekete geçmenin zamanının geldiğine karar verdi. Sadık soylularını topladı ve bir konsey toplantısı düzenledi. Toplantıya kralı da davet etti. Cedric ve müttefikleri de oradaydı, hiçbir şeyden şüphelenmeden. Ben de oradaydım, ama gizlice. Perde arkasında, toplantı salonuna bakan gizli bir geçitte duruyordum. Kraliçenin işareti geldiğinde, ortaya çıkacaktım. Toplantı başladı. Kraliçe ayağa kalkarak konuşmaya başladı. Sayın konsey üyeleri, bugün burada çok önemli bir konu için toplandık. Krallığımıza karşı işlenmiş bir ihanet söz konusu. Ve bu ihaneti ortaya çıkarmak için elimizde kanıtlar var. Cedric kaşlarını çattı. Ne ihaneti, majesteleri? Neden bahsediyorsunuz? Senin ihanetin, Cedric, dedi kraliçe sert bir sesle. Yıllardır krallığımızı içten içe çürütüyorsun. Masumları suçladın, hazineyi çaldın, kralı zehirledin. Ve şimdi, bütün bunların hesabını vereceksin. Salonda bir kargaşa çıktı. Cedric ayağa fırladı. Bu saçmalık. Bana iftira atıyorsunuz. Öyle mi, dedi kraliçe. Lordu Marcus, lütfen öne gel. Marcus, titreyen bacaklarla öne çıktı. Elinde bir dosya vardı. Affınızı dilerim, majesteleri, dedi. Ama artık suskunluğumu koruyamam. İşte Lordu Cedric'in suçlarının kanıtları. Ve dosyayı kraliçeye uzattı. Kraliçe dosyayı açtı ve belgelerden birkaçını yüksek sesle okudu. Her kelimeyle, salondaki insanların şoku büyüdü. Cedric'in kirli işleri, herkesin önünde ifşa ediliyordu. Yalan, diye bağırdı Cedric. Bunlar sahte. Bana tuzak kuruyorlar. Sahte mi, dedi kraliçe. O halde, üzerindeki mührü nasıl açıklayacaksın? Kendi kağıdını, kendi mührünü kullanmışsın. Bir de bak, belgeleri yazan katibi nasıl öldürdüğünle ilgili tanık ifadeleri var. Cedric'in yüzü bembeyaz olmuştu. Etrafına bakındı, bir kaçış yolu arıyordu. Ama kraliçenin muhafızları bütün çıkışları tutmuştu. Ve bir şey daha var, dedi kraliçe. Yıllar önce, masum bir insanı hapse attırmıştın. Sahte kanıtlarla onu benim en güvendiğim danışmanı, krallığa hain olarak göstermiştin. Şimdi, o kişi burada, kendi ağzından gerçeği anlatmak için. Benim çıkma vaktim gelmişti. Gizli kapıyı açtım ve salona girdim. Bütün gözler üzerime çevrildi. Cedric beni görünce, yüzünde dehşet ifadesi belirdi. Hayır, diye mırıldandı. Bu olamaz. Sen zindanlarda ölmeliydin. Ama ölmedim, Cedric, dedim. Sesim sakin ama kararlıydı. Yıllar geçirdim senin yüzünden o karanlık hücrede. Ama artık gerçek ortaya çıkıyor. Senin yalanların, komplonun, ihanetinle birlikte. Kral, tüm bu olaylar karşısında şok olmuştu. Yaşlılık ve Cedric'in verdiği zehirler nedeniyle zayıflamıştı, ama zihnin hala keskin tarafları vardı. Bu doğru mu, Cedric, diye sordu. Sesinde inanılmaz bir hayal kırıklığı vardı. Gerçekten bana, krallığa böyle bir ihanet mi ettin? Cedric diz çöktü. Majesteleri, lütfen. Ben sadece krallığın iyiliği için çalıştım. Her şey.
Yeter, diye gürledi kral, sesinin gücü herkesi şaşırttı. Yıllarca sana güvendim. Ailenden birisin diye seni korudum. Ama sen bu güveni istismar ettin. Masumları zindana attırdın, hazinemi çaldın, beni bile zehirledin. Muhafızlara döndü. Tutuklayın, zindana götürün. Ve bu sefer, ondan sorumlu olacak kişiler kraliçenin seçeceği sadık muhafızlar olacak. Cedric bağırarak ve çırpınarak tutuklandı. Müttefikleri, suça ortak olanlar da tek tek yakalandı. Sarayda büyük bir temizlik başladı. Kral bana döndü. Sen, dedi, sana ne büyük bir haksızlık yaptık. Seni dinlemeden, araştırmadan suçladık. Affını diliyorum. Diz çöktüm. Majesteleri çok cömerttir. Affınızı ve adaletinizi gördüğüm için mutluyum. Adalet, dedi kral acı bir gülümsemeyle. Evet, en sonunda adalet yerini buldu. Ama senin kaybettiğin yılları geri veremem. Sana nasıl telafi edebilirim? Kraliçe araya girdi. Majesteleri, eğer izin verirseniz, bir önerim var. Bu genç adam, sadakatini ve cesaretini kanıtladı. Aynı zamanda zekasını ve becerisini de gösterdi. Belki de eski pozisyonuna dönebilir. Hatta daha yüksek bir makam. Kral düşündü. Haklısın. Ama sadece eski pozisyonu iade etmek yeterli olmaz. Bundan böyle, o benim özel danışmanım olacak. Soyluluk unvanı alacak. Ve toprakları da olacak, kendi malikanesi. Şaşkınlıktan nefesim kesilmişti. Majesteleri, bu çok fazla. Hayır, bu yeterli değil bile, dedi kral. Ama bir başlangıç. Kabul ediyor musun? Onur duyarım, majesteleri. Ertesi günler, hayatımın en tuhaf günleriydi. Yıllarca zindanda yaşadıktan sonra, aniden saraya geri dönmek, üstelik daha yüksek bir makamla. Rüya gibi geliyordu bana. Eski odama değil, sarayın daha prestijli bir kanadında bir süit yerleştirildim. İpek çarşaflar, rahat yataklar, geniş pencerelerden giren gün ışığı. Her şey sanki başka bir dünyaya aitti. İlk sabah uyandığımda, bir an için hala zindanda olduğumu sandım. Sonra etrafıma bakınca, gerçeği fark ettim. Özgürdüm. Ve sadece özgür değildim, temize çıkmıştım da. Sarayda benim geri dönüşüm büyük bir olay oldu. Bazıları beni kutladı, özür diledi. Bazıları ise utançla gözlerimi bile süzemedi. Benim gibi, Cedric'in kurbanı olan başkaları da ortaya çıktı. Yıllar içinde, Cedric'in tuzağına düşmüş, haksız yere cezalandırılmış birçok insan vardı. Artık hepsinin davaları yeniden inceleniyordu. Kraliçeyle ilk özel görüşmemde, ona şükranlarımı sundum. Siz bana inandınız, dedim. Bütün kanıtlar aleyhimeyken, siz masumiyetimden şüphelendiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sen benim en değerli danışmanımdın, dedi kraliçe. Seni tanıyordum. Karakterini biliyordum. İçimden bir ses, o suçlamaların doğru olmadığını söylüyordu. Ancak Cedric o kadar güçlüydü ki, açıkça ona karşı çıkamazdım. Gizlice hareket etmek zorundaydım. Peki şimdi ne olacak? Şimdi krallığımızı yeniden inşa edeceğiz. Cedric çok zarar verdi. Hazine boşalmış, halk güveni sarsılmış, birçok kurumumuz çürümüş durumda. Çok iş var ve senin yardımına ihtiyacım var. Emrinizdeyim, majesteleri. Yeniden işbaşı yaptım ve ne kadar işim olduğunu gördüm. Cedric yıllarca krallığı içten içe çürütmüştü. Yolsuzluk her yerdeydi. Hazine neredeyse boşalmıştı. Halk, soylulara güvenini kaybetmişti. İlk olarak, mali durumu düzeltmekle başladık. Cedric'in çaldığı paraların bir kısmını bulduk ve geri aldık. Lüks harcamaları kestik, gereksiz gösterişli etkinlikleri durdurduk. Vergi sistemini daha adil hale getirdik. Sonra, adalet sistemini reforme ettik. Yargıçlar artık bağımsızdı ve kimsenin etkileyemeyeceği şekilde seçiliyorlardı. Haksız cezalandırılmış insanların davalarını yeniden açtık. Her birine tazminat ödedik. Halkla yeniden bağ kurmak için, kral ve kraliçe şehirleri gezmeye başladı. İnsanların sorunlarını dinlediler, onlara gerçek ilgi gösterdiler. Ben de kraliçenin yanında gittim bu gezilerde. Halkın yüzündeki şaşkınlığı görmek ilginçti. Daha birkaç ay önce zindanda olan birini, şimdi kraliçenin yanında görüyorlardı. Ama en zor kısmı, saraydaki eski düzeni değiştirmekti. Cedric'in müttefikleri cezalandırılmıştı, ama onun zihniyeti hala bazı çevrelerde yaşıyordu. Kibir, açgözlülük, güç hırsı. Bunlar kolay kolay değişmiyordu. Bu yüzden, yeni bir soylular kuşağı yetiştirmeye çalıştık.
Genç insanlara fırsatlar verdik. Sadakati, dürüstlüğü ve halkın iyiliğini düşünmeyi ödüllendirdik. Yavaş yavaş, krallığın kültürü değişmeye başladı. Bir gün, Cedriç'in yargılanma günü geldi. Büyük mahkeme salonunda, bütün soylular toplandı. Kral tahtında oturuyordu, kraliçe yanındaydı, ben de kraliçenin arkasında duruyordum. Cedric, zincirler içinde salona getirildi. Zindan aylarının onu değiştirdiği belliydi. Saçları ağarmıştı, yüzü sapsarıydı, gözlerinde bir zamanlar olan o kibir kaybolmuştu. Suçlamaları tek tek okudular. Her suçlama için kanıtlar sunuldu. Tanıklar ifade verdi. Cedric'in yalanları, kompları, ihanetleri herkesin önünde ifşa edildi. En sonunda, kral söz aldı. Cedric, dedi, sen benim yeğenimdin. Sana güvenmiştim, seni ailemden biri gibi görmüştüm. Ama sen bu güveni en kötü şekilde kötüye kullandın. Krallığa, halka ve bana ihanet ettin. Kendini savunacak bir şeyin var mı? Cedric kafasını kaldırdı. Bir an için, eski o kibirli adam geri geldi. Evet, dedi. Ben size hizmet etmeye çalışıyordum. Krallığın güçlenmesi için her şeyi yaptım. Eğer bazı insanlar bunun için fedakarlık yapmak zorunda kaldıysa, bu kabul edilebilirdi. Kabul edilebilir mi? Kral ayağa fırladı. Masumları zindana atmak, hazineyi çalmak, kralını zehirlemek. Bunlar kabul edilebilir mi? Cedric sessiz kaldı. Karar verildi, dedi kral. Cedric, krallığa ihanet etmekten suçlu bulunuyorsun. Bütün unvanların, toprakların, servetin elinden alınıyor. Ömür boyu hapse mahkum ediliyorsun. Ve krallığın hazinesine tazminat ödeyeceksin. Muhafızlar Cedric'i dışarı çıkardılar. Giderken, bana baktı. Gözlerinde nefret vardı. Bu bitmedi, diye fısıldadı. Bir gün, sen de düşeceksin. Ama korkum yoktu. Belki, dedim. Ama bugün değil. Ve senin gibi olmayacağım. Asla. Aylar geçti ve krallık yavaş yavaş iyileşti. Ekonomi canlanmaya başladı, halkın morali yükseldi, kurumlar güçlendi. Kral, sağlığını yeniden kazandı. Cedric'in zehirleri artık sisteminden atılmıştı. Bana verilen topraklara gittim. Güzel bir yerdi, yeşil tepeler, verimli ovalar. Orada bir malikane inşa ettim. Ama sadece kendim için değil, köydeki insanlar için de okullar, hastaneler yaptım. Topraklarımdaki köylülerle yakın ilişkiler kurdum, onların fikirlerini dinledim, sorunlarını çözmeye çalıştım. Artık, geçmişin acılarını geride bırakmaya çalışıyordum. Zindanda geçen o yıllar beni değiştirmişti. Daha güçlü, daha akıllı, ama aynı zamanda daha merhametli olmuştum. Acının ne demek olduğunu öğrenmiştim ve artık hiç kimsenin haksız yere acı çekmesini istemiyordum. Kraliçe bir gün beni saraya çağırdı. Seninle konuşmam gereken önemli bir şey var, dedi. Buyurun, majesteleri. Kral yaşlanıyor. Ve bir gün, taht boşalacak. Bizim bir varisimiz yok. Krallığın geleceğini düşünmek zorundayız. Anlıyorum. Ne öneriyorsunuz? Bir konsey oluşturmak istiyoruz. Kralın öldükten sonra krallığı yönetecek bir konsey. Ve sen, o konseyin başında olacaksın. Şaşırdım. Ben mi? Ama majesteleri, ben sadece bir danışmanım. Hayır, dedi kraliçe kararlılıkla. Sen çok daha fazlasısın. Sen bu krallığın geleceğisin. Çektiğin acılar seni güçlü yaptı. Öğrendiğin dersler seni bilge yaptı. Ve en önemlisi, sen adaleti ve dürüstlüğü temsil ediyorsun. İşte krallığımızın ihtiyacı olan liderlik bu. Derin bir nefes aldım. Bu çok büyük bir sorumluluk. Evet, öyle. Ama sen bunu yapabilirsin. Ve ben sana güveniyorum. Yıllar geçti. Kral huzur içinde öldü ve kraliçe kısa bir süre sonra onu takip etti. Konsey kuruldu ve ben, vaat edildiği gibi, başkanlığına getirildim. Artık gerçekten saraya dönmüştüm. Ama bu sefer, bir mahkum olarak değil, bir lider olarak. Zindanlardan saraya olan yolculuğum tamamlanmıştı. İlk işim, eski zindan hücrelerini GEZM'ye ekti. O karanlık, nemli hücrelere girdim. Duvardaki çizikleri gördüm, bazılarını ben yapmıştım. Tavanındaki o küçük çatlağı buldum, o gece bana umut veren yıldızı görmeme izin veren çatlak. Artık kimse bu hücrelerde haksız yere yatmayacak, diye söz verdim kendime. Adalet, gerçek adalet hüküm sürecek. Zindanları reforme ettik. İnsan hakları standartları getirdik. Her mahkumun adil yargılanma hakkını garantiledik. Ve en önemlisi, insanların yeniden topluma kazandırılması için rehabilitasyon programları başlattık.
Bir gün, malikanemde otururken, gençlerden biri ziyaret etti. Efendim, dedi, sizi yıllardır takip ediyorum. Hikayeniz bana ilham veriyor. Ben de sizin gibi krallığa hizmet etmek istiyorum. Bana yol gösterebilir misiniz? Gence baktım. Gözlerinde o tanıdık kararlılığı gördüm. Elbette, dedim. Ama bil ki, bu yol kolay değil. Zorluklar, hayal kırıklıkları, hatta ihanetler olacak. Ama eğer kalbinde adalet varsa, zihninde akıl varsa ve ruhunda sabır varsa, başarabilirsin. Sizin gibi mi? Zindanlardan saraya kadar? Gülümsedim. Evet, benim gibi. Ama umarım senin yolculuğun daha kolay olur. Ben o karanlık günleri yaşadım ki, gelecek kuşaklar yaşamasın. Ben acı çektim ki, siz çekmeyin. İşte liderliğin anlamı budur, geleceği, geçmişten daha iyi yapmak. Genç adam gitti ama sözlerim benimle kaldı. Evet, zindanlardan saraya uzanan yolculuğum bitmişti. Ama şimdi yeni bir yolculuk başlıyordu, bu krallığı, herkes için daha adil, daha güzel bir yer yapmak yolculuğu. Ve her gece, yatmadan önce, o zindan hücresindeki günleri hatırladım. Çünkü onlar beni bugün olduğum kişi yaptı. Karanlık, bana ışığın değerini öğretti. Haksızlık, bana adaletin önemini öğretti. Umutsuzluk, bana umudun gücünü öğretti. Zindanlardan saraya olan yolculuk, sadece fiziksel bir yolculuk değildi. Ruhsal bir dönüşümdü. Ve şimdi, sarayda oturmuş, krallığa hizmet ederken, o karanlık günlere minnettar olduğumu fark ettim. Çünkü onlar olmadan, bugün burada olamazdım. Böylece benim hikayem sona erdi. Ama krallığın hikayesi devam ediyor. Ve umarım, gelecek kuşaklar, adaletin, sabrın ve umudun gücünü hatırlayacaklar. Çünkü en karanlık gecelerin bile bir sonu vardır. Ve sabah ışığı her zaman gelir. Son.